Merhabalar, ben Sagas'tan Hakan. Bu videoda geçtiğimiz yılın en iyi filmlerini değerlendireceğiz. 10 filmde kısıtlamaya çalıştık ama tabii ki listeye girebilecek filmlerden de bahsedeceğim. Dolayısıyla güzel bir liste olacağını umuyorum. Şimdiden iyi seyirler. Bu yıl baktığımız zaman sinemada izlediğim filmler açısından süre olarak çok uzun sürelere sahip filmler izledik. 3 saati aşan bayağı bir film vardı ki hatta muzdarip olduğum bir konu var. Türk filmleri çok fazla izleyemedim ki Nuri Bilge ve Zeki Demirkubuz'un filmleri bu yıl yayımlandı ve bu ikili arasında da bir problem olduğunu biliyoruz. Türk yapımları açısından çok önemli iki yönetmen diyebiliriz. Ve iki filmi de açıkçası şu ana kadar izleme fırsatı bulamadım. Sinemaya gitme fırsatım olmadı çünkü izlediğim her film yaklaşık 3 saat veya 3 saatten daha fazla olduğu için bu filmlere açıkçası gitme fırsatını bulamadım. Artık platformlara geldiğinde izlemeyi düşünüyorum ve bunların videolarını başka bir dönem yaparız umarım. Ama şöyle söyleyeyim, filmler açısından gerçekten İyi bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Sevdiğimiz yönetmenler Christopher Nolan, Martin Scorsese, Ridley Scott ve niceleri en sevdiğim 10 yönetmen arasına sokabileceğim bu yönetmenler bu sene film çıkardılar ve bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Bir tek sanıyorum Steven Spielberg'ün bu sene bir filmini izlemedik. Bir de George Lucas olması lazım. Onların filmlerini izlemedik. Onun dışında büyük yönetmen diyebileceğimiz birçok yönetmen bu sene film yaptı ve bu açıdan şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi ilk başta bu listeye girebilecek filmlerden biraz bahsedeyim. Top 10'e girebilecek kalitede olan ama birazcık subjektif, tabii ki bu liste subjektif bir liste. Birazcık keyif unsurunu ön plana çıkardım veya birazcık daha genel izleyiciye hitap edebildiğini düşündüğüm filmleri bir adım öne çıkartmış olabilirim. Yani bu listede şöyle bir top 10'de bile yani sıralanmış filmler var ama bir aşağı bir yukarı olabilir her film. Yani bu kişiden kişiye, zevkten zevke değişebilecek bir durum. Öncelikle bu yıl bahsetmem gereken ilk film Barbie. Barbie benim top 10'e, ilk 10'a sokmadığım bir film fakat gerek birçok kişiyi sinemaya çekmesiyle olsun gerek gişe hasılatıyla olsun kazıp kavurdu gerçekten gişeyi Barbie. Oppenheimer ile birlikte Barbieheimer diye bir fenomen oluşturdu bu iki film. Dolayısıyla bu filmde bahsetmeden geçmek olmazdı. Her kız çocuğunun bir eline bir Barbie geçmiştir. Özellikle 20. yüzyılın son dönemlerinden itibaren. Dolayısıyla bu filmde başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi oyuncular da olunca tadından yenmez bir. Yani kağıt üzerinde çok iyi bir duo olarak Ryan Gosling ve Margot Robbie vardı ve bu film olarak da ben ortalama üzeri bir film olduğunu düşünsem de ilk onuma giremedi ama yine de bahsetmek gerekiyordu. Napolyon filmi açıkçası biraz eleştirildi. Yine bu listeye sokabilirdim. Ben çoğunluğun aksine aslında genel anlamda tarihi olarak %100 doğru bir yapım olmasa da zaman zaman birkaç epik sahnesi vardı özellikle. Bu epik sahneler biraz daha fazla olmuş olsaydı ki hayatının büyük bir kısmını savaşta geçiren Napolyon'da sadece 2 savaşı falan gösteriyordu filmde. Bunlar artırılabilmiş olsaydı, biraz daha epikliği artırılabilmiş olsaydı Gladiator'a yakın bir şey izleyebilirdik Ridley Scott'tan. Ama yine de ben ortalama üzeri bir iş olduğunu düşünüyorum. Biraz daha iyi olsaydı bu listeye girebilirdi zaten. Sırada 2 tane aksiyon filmi var. The Killer. Normalde Netflix filmlerini çok beğenmem ama The Killer bahsedebileceğim bir film oldu. Yani ortalama üzeri katil diye çevirebiliriz bu filmi. Michael Fassbender'ın en iyi rollerinden biri ki David Fincher usta bir yönetmendir. Açıkçası ortalama üzeri bir aksiyon filmi olduğunu söyleyebilirim The Killer'ın. Aksiyon filminden ziyade bir seri katilin gün içerisinde belli bölümlerine odaklandığımız bir film. Kendine has bazı şeyleri yapıyor ama tabii ki bu listeye girecek kadar iyi değil. Çünkü aksiyon olarak bu listede daha iyi filmler var ama yine de kendine özgü bir şeyler ortaya sunabildiğini düşünüyorum. Bir başka aksiyon filmi The Equalizer, yani Adalet 3. Anthony Fuqua'nın yönettiği, Denzel Washington'ın başrolünde olduğu film. Denzel Washington zaten kötü filmini denk gelen var mı bilmiyorum. Ben şu ana kadar henüz denk geldiğimi sanmıyorum. Bu filmde de ki gerçi normalde 1, 2, 3 denilen filmler bir seriye bağladığında kaliteleri genelde düşebiliyor. Çoğu seride bunu görüyoruz. Ama The Equalizer serisinde aksiyon sahnesi çok fazla barındırmasa da ben atmosferini çok beğendim bu filmin. Dolayısıyla da biraz daha fazla aksiyona sahip olsaydı listeyi zorlayabilir, belki ilk 10'a girebilirdi. Listeye girebilecek 2 filmden daha bahsedeceğim. Sony'nin animasyon filmlerinden Spider-Verse'ün ikinci filmi Spider-Man Örümcek Adam Örümcek Evreni'ne geçiş filmi de bu listeyi zorlayabilirdi. Özellikle birçok şeyi barındırması çizgi roman hayranlarını mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Bir sonraki filmimiz Hayao Miyazaki'yi bilen zaten bilir. Hayao Miyazaki
usta yönetmen. Sanıyorum 82 yaşında olması lazım ki bu filmiyle birlikte The Boy and the Heron, yani Çocuk ve Balıkçıl filmiyle birlikte, ki bu filmi bayağı uğraştım açıkçası sinemada izleyebilmek için. Sadece 2 yerde bulabildim. Bir tanesinde güç bela yetişip izleme fırsatım oldu sinemada. Bence çok çocuksu bir film gibi düşünülse de Miyazaki'nin filmleri çok derin filmler, ki bu filmde Golden Globe'da ödül aldı kendisi. Birkaç gün önce Golden Globe ödülleri yayımlandı. Ki benim de bu listeye sokabileceğim bir film, ama dediğim gibi özellikle bizim ülkemizde çok izlenip izlenemeyeceğini veya birçok kişinin çizgi film olarak göreceğini düşündüğüm için yine listeye giremeyen bir film oldu. Ama gerçekten hani diğer seçtiğim listede olan animasyon filmleri yerine bu filmi de rahatlıkla koyabilirdim. Sadece bazı tempo sorunları olduğu için bu animasyon filminde, o yüzden birazcık listenin dışına ittim. Diğer hani göreceksiniz listede seçtiğim animasyon, Top 10'deki animasyon filmleri biraz daha tempo açısından daha iyi durumda ve genel izleyiciye daha da hitap edebilecek bir seviyede, ama Hayao Miyazaki'nin hakkını teslim etmek gerek. 82 yaşında böyle bir film çekebiliyor olmak yani takdire şayan gerçekten kendisi. Şimdi listemize geçiyoruz. Bir hile yaptığımı itiraf edeceğim. Çünkü 10 numarada 2 filme yer veriyorum. Birinci filmimiz The Super Mario Bros. Movie, yani Super Mario Kardeşler filmi, ki oyunlardan filmlere geçen bir medyumdan başka bir medyuma geçen bir film. Bunlardan filmlere uyarlanan yapımlar genelde çok başarılı görülmez, ama bu tam aksine bir animasyon yapımı olarak inanılmaz eğlenceli. Hem nostalji bulabileceğiniz, hem Chris Pratt, Anya Taylor-Johnson gibi isimlerin seslendirmelerde olduğu inanılmaz eğlenceli bir film. Yani çok eğlenceli tesisatçılarımız Super Mario kardeşler ve onların sıra dışı macerasına tanık oluyoruz bu filmde. Animasyon severlerin veya ailecek izleyebileceğiniz çok eğlenceli bir film olduğunu söyleyebilirim. Aynı slota koyduğum, ikisi arasında karar veremediğim The First Slam Dunk filmi. Türkçe'ye ilk smaç olarak çevrilebilir. Türkiye'de vizyona girmedi. İzlemesi bulması biraz zor olabilir. Fakat bu filmde de 17 yaşındaki ana karakterimiz Ryota Miyagi kendi bu abisinin vefatıyla duygusal olarak çok etkilenmesi ve abisinin basketbol olma hayallerini kendisinin gerçekleştirmeye çalışmasını anlatan bir anime. Japonya'dan gelen bir film. Yani Miyazaki'nin ekolü değil, daha genç bir yönetmen tarafından, Takehiko Inoue tarafından yönetilen bir film. Seslendirme kadrosundan çok bahsetmeyeceğim. Japoncasını izledim ama gerçekten inanılmaz derece duygusal, inanılmaz derecede gerçekçi bir ele alış biçimi var. Bir dram filminden daha iyi bir dram filmi. Bir genç insanın kendisini nasıl şekillendirebileceğine dair çok inanılmaz derin bir anime olduğunu düşünüyorum. Bu normal bir film olsaydı, belki de normal bir drama filmi olsaydı, bu şekilde verilebilen bir film olsaydı belki listede daha yukarılarda da olabilirdi. Hani ne derler, leave or take it derler ya, alın ya da bırakın. Daha eğlenceli bir film isterseniz Super Mario Movie, ya da biraz daha hüzünlü, biraz daha gerçekçi bir film izlerseniz The First Slam Dunk benim animasyon seçimlerim oldu bu yıl. 9 numaraya geldiğimizde kanalda da videosunu yaptığımız The Killers of the Flower Moon, yani Dolunay Katilleri filmi. Çok üzerine durmayacağım, zaten videosunu yaptım. Filmin en büyük eleştirisi, hani videonun başında bahsettim ya, çok fazla 3 saat üzerinde bir film vardı. 3,5 saate dayanan bir film süresi var bu filmin. Dolayısıyla tempo bazen sıkabiliyor. Gerçekten 3,5 saat süre içerisinde sinema salonu terk eden kişiler de oldu. Fakat konu olarak bakıldığında Osage ulusunun topraklarında, ki böyle bir ulus var Amerika'da, onların topraklarında petrolün keşfedilmesiyle birlikte bir sürü beyaz Amerikanın o bölgeye gidip oradakilerin haklarını kapitalizmin acı yüzünde gördüğümüz şekilde ellerine geçirmeleri, ulustan birçok kişinin bu zenginlik sonrasında topraklarında çıkan bu zenginlik sonunda bir öldürülmesini konu alan bir film. Yani aslında ağır bir konusu var. Dolayısıyla orijinal bir konu, izlenmesi gereken bir yapım. Listenin neden biraz aşağısında kaldı? Bunun nedeni şu: çok uzun bir film. Daha kısaltılabilir miydi? Kesinlikle kısaltılabilirdi. Daha ilginçleştirilebilirdi film. Bazı film sahnelerinin açıkçası gereksiz olduğunu düşünüyorum. Teknik açıdan çok iyi olsa da oyunculuklarda işte Robert De Niro'su, Leonardo DiCaprio'su, Lily Gladstone'u, hatta Jesse Plemons bir arkadaşımız yazmıştı videonun altına. Bayağı iyi bir kadronun olduğu bir yapım. O yüzden hani bu tür filmler izlemek istiyorsanız bu filmi 9. film olarak listemizden öneriyoruz. 8. sıramızda ise Dungeons and Dragons
Honor Among Thieves, yani zindanlar ve ejderhalar hırsızlar arasında onur filmi. Bu film açıkçası çok düşük beklentilerle izlediğim, ki listede süper kahraman filmlerine pek yer vermedim. Bu türde bir yapımı olmadı, yani fantazi türünde biraz daha düşük beklentilerle izlediğim için listeye girebilen bir film oldu. Bu da bir oyundan uyarlanan filmlere örnek ve gerçekten çok eğlence dozunun yüksek olduğu bir film. Yani bir grup hırsızın bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışmasını konu alıyor. Chris Pine, Michelle Rodriguez gibi ünlü oyuncular da kadrosunda yer alıyor. Böyle fantastik türde film izlemek isteyenler için, eğlenceli bir yapı arayanlar için kesinlikle bakılması gereken bir film. Düşük beklentilerle daha da çok eğleneceksiniz eğer fantasy türünü seviyorsanız. Bu filmimizde de ekibimiz bir relik dediğimiz eski bir çok güçlü bir nesnenin peşinden gidiyorlar ve bu nesneyi ele geçirmeye çalışırken tabii ki bir takım kötü insanlara karşı da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İnanılmaz eğlenceli bir ekip filmi. Fantastik film seviyorsanız kesinlikle bakmanız gereken bir yapım. 7. sırada yine işin tuhaf tarafı, yine bir oyun uyarlaması diyebileceğimiz Gran Turismo. Gran Turismo bir yarış oyunu serisi ve inanılmaz derecede popüler olan bir simülasyon yarış oyunu ve gerçek bir hikayeye dayanıyor. Burada David Harbour, Orlando Bloom gibi önemli aktörlere sahibiz. Yönetmenimiz Neil Blomkamp aslında bir gencin bir oyuna tutkuyla bağlı olması ve bu tutkusunu profesyonel işe çevirebilmesini ve bunu yaparken de hayatındaki inişli çıkışlı şeyleri iyi bir şekilde anlatıyor. David Harbour'ın inanılmaz bir oyunculuğu vardı bu filmde özellikle. Orlando Bloom gibi bir yüzü görmek mutlu etti bizi açıkçası ama David Harbour'ın izlediğim en iyi rollerinden birisi olabilir. Burada simülasyon oyuncusu Arki Madekve tarafından oynanılan simülasyon oyuncusu olarak genç bir kişinin kariyer olarak seçmelere Gran Turismo GT Akademi, Gran Turismo Akademi'ye katılması ve gerçekten yarışçı olabilmesi için bir fırsat veriliyor simülasyon oyuncularına ve bu yola çıktığında ona inanan çok az kişi var. Gerçekten bizim toplumumuzda da böyle. Yani çevremizde bizi daha ciddi işlerle uğraşmamız gerektiğini, yani işin büyüklüğünü ve önemliliğini, hatta tutku tarafını bir tarafa bırakarak bizi yaptığımız işten vazgeçirmeye çalışan insanların her zaman haklı olmadığını öne çıkaran bir yapım ve gerçekten ilham verici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. İşin tuhaf tarafı, tekrar bir oyun yapımının bu listede kendine yer bulunması ilginç oldu. Dram ağırlıklı böyle bir gençlerin kendini şekillendirme hikayesi dediğimiz bir hikaye olarak ele alınabilir bu film. Bu tür filmlerden hoşlanıyorsanız, bir başarı hikayesinden, biyografi edasındaki filmlerden hoşlanıyorsanız kesinlikle bu filmi izlemenizi öneriyorum. 6 numarada A Man Called Otto. Yılın ilk izlediğim filmlerinden, yılın ilk 1-2 ayında izlediğim filmlerden de hala bu filmi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu listede biraz daha üstü olmasının sebebi de bu. Türkçe Hayata Röveşata Çeken Adam olarak çevrilmiş. Yönetmenimiz Mark Forster, başrolle de usta oyuncumuz Tom Hanks yer alıyor. Aslında Tom Hanks eşinin ölümünden sonra hayatta bir nevi küsmüş olan bir karakteri canlandırıyor. Eğlenceli bir hikaye. Yeni insanlarla tanışmasıyla birlikte bir nevi hayatını ve perspektifini değiştiriyor ki gerçekten hayatın içerisinden bir hikaye. Kurgu olsa da gerçekten küçük küçük adımlar atılarak insanoğlunun kendini ne kadar geliştirebileceğini, yaşamını ne kadar geliştirilebileceğini, bazı şeylerin paylaşarak çoğalabileceğini gösteren güzel bir film. Drama ama biraz daha eğlenceli bir drama izlemek isteyenler için önerebileceğim bir film. Listede biraz üstü olmasının sebebi, dediğim gibi yılın ilk aylarında izlemiş olmama rağmen hala aklımda olan bir film oldu. O yüzden bu sırada kendine yer buldu. 5. sırada The Covenant, yani Türkçe'ye Antlaşma olarak çevirebileceğimiz Guy Ritchie'nin, ki Guy Ritchie de günümüzün önemli aksiyon yönetmenlerinden bir tanesidir. Başrollerde Jack Gyllenhaal ve Dar Salim gibi oyuncularımız var ve bu filmde de Afganistan savaşı sırasında bir çevirmenin hayatını riske ederek bir yüzbaşını kurtarmasını konu alıyor. Tabii ki yüzbaşı kurtulduktan sonra, ülkesine döndükten sonra bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaktır. Hem savaşın atmosferi açısından hem savaşın zorluğunu anlatan bir film. Yani gerçekçi bir film. Hem savaş filmi izlemek isteyenler hem de bazı coğrafyada yaşanan zorlukları bir kez daha gözden geçirebileceğimiz bir film. Gerçi çok değişen bir şey olmuyor. Afganistan bitiyor. Önce Ukrayna, sonra Filistin'de yaşanan dramları gördükten sonra bu film biraz daha kişisel bir hikayeye odaklanıyor. Oyunculuklar çok iyi. Yine düşük beklentiyle izlediğim bir film ama gerçekten kendini izlettiren ve izlenilmesi gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bir savaş filmi, savaş içerisinde bir kişisel bir hikaye izlemek istiyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir film. Geldik 4 numaraya. 4 numarada evet biraz popüler bir yapım olabilir ama bu seriyi sevenler gerçekten çok niş. Özellikle ülkemizde çok
önemli bir kitleye sahip olduğunu düşünüyorum. Saw X yani Testere X ya da bir başka adıyla Testere 10. Yönetmenlik koltuğumuzda Kevin Greutert var ve ek olarak usta oyuncumuz Tobin Bell ve Shawnee Smith de bu filmle birlikte role dönüyor. Film bize bir ve ikinci film arasında bir hikayeyi anlatıyor. Aslında riskli de bir iş olarak görülebilir. Çünkü Testere son filmlerinde birazcık çıtayı düşürmüştü. Dolayısıyla yıllar sonra aynı kitleyi geri çekebilmek zor bir iş olsa gerek. Ki Testere 11'in de çekileceği, muhtemelen 2024 yılının sonuna doğru vizyona gireceği de bu filmin başarısını gösteren başka bir şey oluyor. Bu filmde Tobin Bell'in canlandırdığı karakterimiz John, yani Jigsaw başka adıyla, kanserini öğrendikten sonra çeşitli alternatif yollarını denemesini ve bu yolu denerken de başından geçen olayların onu Jigsaw olmaya neden ittiğini daha da derinlemesine anlıyoruz. Daha da kişisel bir hikaye. Diğer Testere filminde de geçmişine bazen bakabiliyorduk Joe'nun. İşte flashback sahneleriyle bunu veriyordu. Ama bu filmde biraz daha iyi veriyor. Joe'nun yaptığı şeyin aslında ne kadar gerekli ve önemli olduğunu kendi açısından öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla serinin fanlarının zaten izlemiş olacağı, seriyi izlemeyenler için de birinci filmle birlikte ardından bu filmi izlemelerini öneriyorum. Gerçekten altında bir felsefenin de yattığını düşünürsek seriye yakışır bir film olmuş. Seride de bir liste yapacak olsaydık herhalde üstlerde yer alırdı bu film. Bir sonraki filmimiz ise bir aksiyon filmi. Kanalda da videosunu yaptım. Mission Impossible Death Reckoning Part 1, yani Görevimiz Tehlike, Ölümcül Hesaplaşma 1. bölüm diye çevirebiliriz. Christopher McQuarrie'nin yönettiği, başrolünde Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg gibi oyuncuların yer aldığı filmimizde Tom Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt karakteri ve onun ekibi IMF'in tehlikeli bir silahı ele geçirmeye, daha doğrusu yanlış ellere geçmesini engelleyip bu silahı ele geçirmelerini konu alan bir film. Konu olarak çok basit olsa da dediğimiz gibi bu filmi yukarıya çıkaran şey Tom Cruise'un inanılmaz oyunculuğu. Özellikle bu filmi incelemiştim zaten. Çok detaylı bahsetmeyeceğim ama özellikle o trenden atlama sahnesi inanılmaz bir sahne. Yer yer Mission Impossible Fallout'tan, yani bir önceki filmden özellikle dövüş koreografileri konusunda daha iyi olmadığını düşünsem de seriyi yani en azından benzer çıtada koruyor olması inanılmaz bir durum. Yani her seri bunu başaramıyor. Bu anlamda 3 numaramızda Mission Impossible Death Reckoning Part 1'a böylelikle yer vermiş oluyoruz. Aksiyon severseniz sadece açın ve izleyin. Aksiyon filmlerinde son dönemde bu aksiyonu arşa çıkaran filmlerden bir tanesi. O yüzden gidin ve izleyin ki filmin devamı sanıyorum 2025 yılında gelecek. 2 numarada ise herkesin sevdiği, Chad Stahelski tarafından yönetilen, Keanu Reeves, Ian McShane, Lawrence Fishburne gibi usta oyunculara, işte Scott Adkins, Donnie Yen gibi inanılmaz martial arts, dövüş sanatları ustalarının da yer aldığı bir kadroda inanılmaz bir aksiyon filmi. Yaklaşık 3 saate varan bir başka aksiyon filmi ama gerçekten aksiyondan insanlar yorulur mu? İşte bu filmde aksiyondan yorulabilirsiniz. Tabii ki Mission Impossible'ın önüne çıkardığımız, yani 2 numarada bu filmin olmasının sebebi aslında John Wick serisinde hiç kötü bir film izlemedik. Yani vasat bir filmde izlediğimizi sanmıyorum. Ortalamanın üzeri filmler ve çok iyi filmler olarak sıralanıyor benim skalam. Aksiyon filmleri dediğimizde son yıllarda aklımıza gelen ilk seri olmayı, en azından ilk serilerden biri olmayı başardı. Bunu son dönemde yapabilen 2 film, birisini 3 numaraya aldık. Mission Impossible ve John Wick serisi. Yani bu şekilde skalayı devam ettiren başka bir aksiyon serisi var mı? Bence yok. İnişli çıkışlı olan tabii ki seriler var. Daha köklü serilerde düşünebilirsiniz. Çok iyi aksiyon sahnelerine sahip, bir sürü efsanevi oyuncunun olduğu, çok iyi koreografilerinin olduğu bir film. Bu filmle ilgili söyleyebileceğim hani en büyük eleştirilerden bir tanesi şu olur. Birkaç aksiyon sahnesindeki abartı ve aksiyona doyuyor olmamız, belki aksiyonun gereğinden de fazla oluyor olması belki biraz sizi yorabilir. Aksiyondan yorulmak istiyorsanız bu film birebir. Geldik birinci filmimize. Birinci filmimiz videonun başında da bahsettiğim Barbieheimer'a da konu olan Oppenheimer. Ki tebrik etmek lazım yine. Bu listedeki özellikle Nolan en iyi yönetmen ödülünü de nihayet Oppenheimer'la birlikte alabildi. Cillian Murphy ve Robert Downey de Golden Globe'da ödül aldı bu filmle alakalı ama şöyle söyleyeyim. Filmi ilk izlediğimde açıkçası yani güzel bir film demiştim ama bu filmde bir numaraya kendisini atmasının sebebi filmi izleyeli 5-6 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen hala bazı diyalogların kendini düşündürtüyor olması. Yani diyalog odaklı bir film size bunları düşündürtebiliyorsa ki hala
oradaki işlenen konular ve sorunlar bir şekilde geçerliliğini sağlıyorsa o film gerçekten çok iyi bir filmdir. Gerçekten de beklenen etki yapmıştır ki izleyicilerin çoğu sevdi, eleştirmenler sevdi. Yani o anlamda da çok önemli bir film. Bu filmde basitçe atom bombasının geliştirilmesini ve atom bombasının başına getirilen Oppenheimer'ın biyografik yapımını izliyoruz aslında. Bir sürü oyuncu var. Usta yönetmenimiz Christopher Nolan o kadar yıldızları bir araya toplamış ki ben sadece Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon ve Robert Downey Jr.'dan bahsedeceğim. Zaten videosunu yaptık kanalda. Dilerseniz orada daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Gerçekten o videoyu hazırlarken de bu filmden ziyade tarihi olaylarla da birçok şey öğrendim. Gerçekten çok öğretici bir film ama bir o kadar da yorucu bir film. Yani nasıl John Wick filminde aksiyondan yorulabilirsiniz, Oppenheimer'da da çok fazla diyalogtan tabii ki yorulabilirsiniz. Ama gerçekten hani Oppenheimer'ın söylediği hani videolarda da gördüğümüz hani YouTube'da aratırsanız görebileceksiniz. Now I become death, destroyer of the worlds. Yani şu anda ben bir ölüm oldum. Dünyaların yok edicisi oldum denilen bir sözü var. Gerçekten de öyle. Biliyorsunuz ki Oppenheimer atom bombasını inşa edecek ekibin başındaydı ve ekibi bir bir kendisi seçti. Filmin sonuna doğru şöyle bir diyalog vardı. They won't fear it until they understood it. They won't understand it until they have used it. Yani onu anlayana kadar ondan korkmayacaklar. Onu anlamak için de onu kullanmaları gerekecek. Kabaca şu böyle çevirebiliriz. Dolayısıyla bir dehşet filmi. Tabii ki bir iki nokta daha iyi olabilirdi ama zaten Christopher Nolan ödülü aldı ki Golden Globe konuşmasında Heath Ledger'a selam çakması da ayrı bir takdire şayan bir durum. Cillian Murphy, Robert Downey'nin ödül alıyor olması, Emily Blunt'ın aday oluyor olması, yapan Ludwig Göransson, ben kendi incelememde birazcık Hans Zimmer'ı yakalayamadığını söylemiş olsam da kendisi ödül aldı. Birazcık ters köşe yapmış olsa da benim açımdan iyi iş çıkardığını söylemiş olsam da bir Hans Zimmer olmadığını söylemiştim. Belki Dune'un ikinci partı bu yıl çıkmış olsaydı bir karşılaştırma yapabilirdik hangisi alacak diye. Ama bu da tatlı bir nüans olmuş oldu. Kısacası liste bu kadar. Gerçekten uzun bir video oldu. Tabii ki gözden kaçan filmler olmuş olabilir. Farklı filmler izleyenler ve aşağıda önerilerini bırakmak isteyenler aşağı önerilerini bırakabilirlerse videoyu izleyecek kişiler de bundan yararlanabilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.